Dün daha mağazanızdaydık. Ya evet, sormayın, KLCC'de yeni bir mağaza açtım. Ne işi? İşe gitmeyeceğim mi? Yo, benim işim artık bu. Ben burası için çok heyecanlıyım. İnşallah güzel bir tur olur. Güzel şeyler yakalarız. Sadece dikkat etmemiz gereken şey Burcu, çok kızarmış şeyler yemeyeceğiz, buzlu içecekler içmeyeceğiz ve ben özellikle her karidesi atlamayacağım. Çünkü içini güzel temizlemiyorlarmış. Bunlar da Esma'dan inciler. Burası şey ya sanırım. Her yer çakmacı. Evet evet. Louis Vuitton'lar, Gucci'ler, Prada'lar, Emporio Armani'ler. Vay delikanlı gönlüm var. Dayım ya. Rolex'lere bak ya. Tişörtler 6000 git falan. Ay şortlara bak. Filli. Şortlar. Burası bayağı kapalı çarşı gibi bir yer değil mi o? Evet. Yani- Ama tabii şöyle Çin pazarı ya. hı. Hani bayağı bir değişik ürün var. Ama Ya ama tadilatta- ayakkabı var, çanta var, elbiseler falan filan var. Öyle deme. Gözlükler var, AirPods, saatler kulaklık var. var. Aynen, kulaklık, yani her şey, şey var. var. Bir de burası çok küçük bir alan. Demek ki büyük sokağa çekmedik. Evet, Şimdi dönüşte şimdi dönüşte tekrar çekeriz. çekeriz. Ya burada sadece küçük bir alan tadilatta, tamamı değil. Çok güzel değil mi? Rengarenk. Çok güzeller. Dikkat et. Burada bu arada Christmas rüzgarları esmeye başlamış. Dün AVM'nin içine de kurulumları yapıyorlardı. Evet. Nasıl gidiyor tatilin? Harika. Çekim işlerine alıştın mı? Çoktan Çözdük mü bu işi? çözmüşüzdür inşallah. Onu da artık izleyicilerimiz karar versin. Pazartesi günü iş var. Hazır mısın? Ne işi? İşe gitmeyeceğim mi? Yo, benim işim artık bu. Aa. Şunların üstünde pişiriyorlar ördekleri ama şu an daha herhalde hazırlık yapıyorlar. Size durian meyvesinden bahsetmek istiyoruz. Durian meyvelerin kralı, yani King of Fruits olarak biliniyor. Malezya ve Tayland'ın en değerli tropikal meyvelerinden biri. Yerel halk için bir gurur simgesi gibi bir şey. Kültürlerinde çok önemli ama en meşhur şeyi kötü kokusu. Aşırı güçlü ve keskin bir kokusu var arkadaşlar. Yanından geçerken inanın böyle öğürmemek elde değil. Böyle beklemiş çöp gibi bir kokusu var. Hani o kadar baskın bir koku ki otellere, metroya, uçaklara, toplu taşımaya bu meyveyi sokmak yasak. Ama tadını çok merak ediyoruz. Tadı karamel, puding, muz, vanilya arası gibi bir şey geliyormuş. Yani tamamen sev ya da nefret et meselesi. Bakalım, biz de bir tane deneyeceğiz. Ay burası muazzam bir yer değil yani. En sevdiğim işte Çin kırmızısı diye bir şey de var. Evet. Ama Türk bayrağının kırmızısını geçemez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şeref ve haysiyetini her şeyin ve herkesin üzerinde tutarım. Evet, burası da böyle bir hediyelikçi. İçeride bir sürü şey var. Kocaman, arkaya doğru bunlar git bitmiyor ya. Benim. Benim evet. Dün daha mağazanızdaydık. Ya evet, sormayın, KLCC'de yeni bir mağaza açtım. Hemen resmini de şuraya koyar mısın Berkay'cığım? Çok iyi. Bir hayırlı uğurlu Çok olsunuzu alırım. Jet Sosyete Ajda Hanım, iş insanı Ali Bey. Bak, burada istemediğiniz kadar gözlükler var. Ama tabii bunların hepsi imitasyon. Böyle elektronik eşyalar da var. Bu şeyler, ufak havalandırma cihazları, JBL'ler, parfümler, saatler. Hello. Oh, thank you. I have already. Çantalar. No, thank you. En çok bu arada bence çanta, saat ve ayakkabı var. Bak, böyle takım halinde alt üst çocuklar için işte çantalar var. Bunların hepsi tamamen işte Kuala Lumpur ve Malezya ile alakalı. Ya böyle çok tatlış elbiseler var. Hem küçükler için hem büyükler için. Bak, tişörtler var. Senin Under Armour'ların buraya düşmüş. Mesela şu filli şortlar falan çok tatlı. Hera'ya bu olur. Minnoş. Ay, ya da bu. Bikini takımı çok güzelmiş. Baksana şöyle.
Yani eğer ben uygun alışveriş yapmak istiyorum, işte marka olsun ama çakma olmasının herhangi bir sakıncası yok diyorsanız gelip buradan rahat rahat alışverişinizi yapabilirsiniz. Pazarlık yapmayı lütfen unutmayın, adettendir. 1000 TL'lik bir ürün 250 TL'ye düşebilir. Kesinlikle. Bu arada manzarasına bakın, şimdi onun önüne gidip ayrıca anlatacağız. Burası artık en uzun binası Kuala Lumpur'un. Şimdi bu sokağın sonunda bu arada yeni bir tapınak var. Bu da Çinlilerin tapınağı. Onlarla ilgili de ayrı bir bilgi vereceğiz. Hep etnik köken ülkesi diyoruz ya, onunla ilgili biraz detay vermek istiyoruz size. Hemen köşeye dönünce solda. Aynı bizim kapalı çarşı ya. Yani bu şu mu demek oluyor? Yani bu tip ürünlerin, imitasyon ürünlerin satışı Malezya'da yasal mı yani mesela? Ya bu kadar büyük bir alana bence bu kadar alelade kurulamazlar. Gerçi kapalı çarşı da öyle ama. Wow. Bazı yerler o kadar kötü kokuyor ki size anlatamam. Yani ne pişiriyorlar içeride inanın bilmiyorum. Ama hani böyle şuraya gelip geri gidiyorsunuz. Gelip geri gidiyorsunuz. Ama bu şehrin geneli için böyle değil. Benim bazı izlediğim videolarda sanki her yer böyleymiş gibi lanse edenler oluyordu. Kesinlikle böyle bir şey yok. Aşkım kamera, ben buradayım. Çekiyor şu an, ben görüyorum. Tamam, kaydığını da gördün mü? Bak hemen geri geldi. Pekala. Bu kadar. BBQ smoked. Barbekü yapılmış et çeşitleri. Domuz var, tavuk var, başka normal et olanı var. Aynı zamanda burada vakumlu paketli olanları da var. Burası da cookie. Cookie Crumbs mı? Önce şu Cookie Crumbs'ı deneyecektik. Daha sonrasında yanında Huangki Store diye bir yer gördük. Burası 2016-2021 Michelin rehberli bir sokak yemeği Thank you. mağazası. Burada pirinçten yapılan tatlılar satılıyor. Pirinç bowl diye geçiyor. Pirinçten burada yapılıyor. mesela bu tatlı patatesli, burada kırmızı fasulyeli, çörek otlu, pandan kek, işte beyaz şekerli sünger kek demişler. Burada da beyaz şeker ve esmer şekerli versiyonları var. Şunu söylemek istiyorum. En iyi satanı bu olduğu için şunu aldık şimdi. Bir kahve bulup deneyeceğiz. Bu neymiş Uğurcuğum? Bu yumurta rolls. Yumurta rolls, egg rolls. Egg rolls. Yani bizim krepler gibi Evet, bir şey krepler belki gibi. de. Hı hı. Evet. Buraya geldiğinizde bu arada tadına bakmak isterseniz şöyle bir deneme alanı var. Buradan istediğinizi deneyip beğenirseniz tadına Bir de şuraya göstermek alabilirsiniz. istiyorum. 2016, 7, 8, 9, 21, 20 Michelin. Evet. Harika. Bakalım yerken size deneyimlerimizi söyleyeceğiz. Şimdi bu Cookie Crumbs tuzlu ve cevizli, sütlü ve beyaz çipli demiş. Gene deniz tuzlu ve çikolatalı. Klasik one, içinde çikolata parçacıkları var. Bu Antep fıstıklı. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu fındıklı ve crunchlı. Beyaz çikolatalı, tiramisulu, matchalı, kırmızı kadife her yerde var artık biliyorsunuz. Red Velvet Cheesecake diye geçiyor. En Campfire Simore, bunun ne olduğunu bilmiyorum. Soralım. Ama sanırım içinde şey var. Marshmallow gibi bir şey var. Evet. Okay. İçeriği de çekelim. Hello. Which one is your best seller? Everything on top is our best seller. And this Bunun için 11.55 ödeyeceğiz. Kartla ödüyoruz. Sıraya bakar mısınız? Yanında daha önce Michelin yıldızı almış olan bir yer. Bizim alışveriş yaptığımız ve kapısında da hiç kimsecikler yok. Ket. Nereye oturmak istersin? Buraya oturalım bak. Wow. Çok güzel bir kafe bulduk. China Street'in hemen arkasında. Oh, thank you. Coffee. Yes. Coffee. Evet Uğur Bey. Ne oldu? Ha? Ne oldu? Şarj buldum da. Ya Çekeyim rahatladım. hemen. Hadi. Hadi yine iyisin hadi. Dün dönüştürücü aldık. Her şeyimizi bununla şarj ediyoruz. Bu arada 150 tane ülkede geçerliymiş. Çünkü çeşitliği var şöyle. Buradan açıyoruz. Buradan var şöyle. Şöyle oluyor. USB var, Type-C var, normal priz var. Güzel bir ürün. Her şeyimizi dolduracağız. Kameramızı, her şeyimizi dolduracağız. Kendimizi de kahveyle fulleyeceğiz. Evet. Hadi. Bu neydi şimdi? Pirinç kekli.
anda bu arada Old House diye bir kafeye oturduk. Burası ileride çok güzel bir yer olacak. Şu anda daha yapım aşamasında. Üst katı tamamen tadilatta. Alt katı yarı işler durumda. Ben bir tane mango, ananas ve çilekli bir frozen söyledim. Bunu söylemekle ne kadar iyi ettim bilmiyorum. Buzlu şeyler içmemiz konusunda uyarı yapmıştım. Ama artık hayırlısı. Güzel olmadı mı? Bayağı dedin ki Ice Americano mu içiyorsun? Evet, sen Ice Americano içiyordun. Arkasından İnşallah sen- patlamayız. İnşallah hastalanmayız. Peki. Peki buna kaç puan verirsin? Bir daha bakayım. Yani 10 üzerinden benim için 8. Şekerinin kıvamı. Pirinç ununu ben çok sevdiğim için böyle. Herkes sevmeyebilir. Cookie'ye 10 üzerinden 10 veririm. Kapısında kuyruk olur yani. Çünkü crumble ve cookie karışımı gibi bir şey. Dokusu inanılmaz lezzetli. Şimdi cookie deneyeceğim. Ben bu arada cookie'yi çok seviyorum. Bakalım. Çok güzel kokuyor. Bugüne kadar çok yerde cookie yedim ama sanırım bu en iyisi. Çok iyi. Evet, şimdi Şimpazarı'na doğru gidiyoruz tekrar. Karnımızı doyurduk. Eşime böyle uzaktan bir sarılıyorum. Şeriat var burada. Uzaktan mı? Evet. Evet. Kırbaçlarlar falan bizi Allah korusun. Evet, olası bir şey bu arada gerçekten. Evet, gerçekten de. Malezya'da her ne kadar demokrasi olsa da şeriat kanunları da hala geçerli. Hatta şeriat mahkemeleriyle yönetiliyorlar. Evet. Metrolarda, otobüslerde mesela böyle çiftlerin yan yana durmasının üzerinde böyle bloke işareti var. Hani yapamazsın Zaten bunu. öpmek falan gerçekten sokakta inanılmaz Evet, kesinlikle tepkili bir yasak. şey. Hatta maalesef eşcinseller için de durum aynı. Eğer öyle bir şey olursa onların da kırbaç cezası var. Evet, çok enteresan. Yani hem böyle demokrasi hem şeriat inanılmaz bir dengedeler yani. Evet, evet. Kesinlikle. Ama yani ben sıkıntılı hiçbir hal görmedim yani. Yo, herkes çok kibar. Herkes gayet saygılı, çok düzgün insanlar, güler yüzlüler, sıcakkanlılar. Ondan yana hiçbir sıkıntı yok Bir de bence. şöyle bir şey benim tabii bu gördüğüm Avrupa'da daha fazla evsiz varken burada çok az evsiz var. Ben evsiz bir kişi ve 2 kişi falan gördüm Evet. şimdiye kadar. Yani ama Avrupa'da maalesef ki her yerde var bu iş. Evet, maalesef. Her sokakta. Neyse, inşallah da olmasın zaten. İnşallah da. Bu arada şöyle, şimdi evet tekrardan Chinatown'un olduğu yere gidiyoruz. Biraz önce Old House diye bir mekana oturduk biz. Şimdi telif haklarından dolayı orada anlattıklarımız belki paylaşılamayabilir. O yüzden burada tekrar edelim istedik. Ne kadar ödedik? Kahveye mi? Kahve ve bir tane frozen içtik. Yanında da su. Su 3 tane ürüne 27 ödedik. Tamam, 27 Üzerine ringgit 5 de ödedik. şey geldi. 5 ringitti. Bunlar da gene servis ücreti Ücreti ve var. vergisini koydular. 32 ödedik. Bu arada dışarıdan aldığımız o pirinç keki ve şey vardı ya, cookie, crumble vardı ya, onları denedik. Mükemmel. İkisi de gayet lezzetliydi. Çok beğendik. Orada içtiğimiz içecekleri de çok beğendik. Bir hata yaptık. Uğur buzlu americano söyledi. Ice americano söyledi. Ben de frozen içtim. Umarım bundan dolayı kötü bir tecrübe yaşamayız. Benim psikolojik olarak karnım ağrımaya başladı. Çok sinirlerim Vallahi. bozuk şu anda. Dükkanı kendimize konum attık. Geliriz buraya. Ama şöyle bir şey var. Mekan daha yeni. Adı Old House dediğim gibi. Alt katında şu anda servis veriyorlar. Üst katı şu an tamamen tadilat halinde. Ama bu bölgede bence yakınlarda olabilecek en güzel restoran, bar diyebiliriz. Evet. İçerisinin dekorasyonu vesaire gayet güzel yapılıyor ve çalışanlar da, sahipleri de çok istekliler ve çok hevesliler. Aynı zamanda da çok fazla dikkatliler. İnşallah hayırlısı olur onlar için. Ben sanmıyorum ya bir şey olacağını. Ah anladım. Ya. Kuala Lumpur'un en eski Hindu tapınağıymış burası. Şu an içeride yapılan günlük bir törene denk geldik. Bunu nasıl anlatabilirim?
böyle tufan gibi bir şey oldu. Acayip bir tarikat, bak ben sana ne diyeyim bilemiyorum. Orta kapıyı açmışlar. Oo, bitmedi. Bu akşam buradayız galiba. Şansımıza içeride günlük yapılan puja törenine denk geldik. Puya diye de okunuyor olabilir, emin değilim. Fakat öncelikle rahip tütsüyle beraber Tanrı heykelinin olduğu alanı arındırıyor. Daha sonrasında suyla bereketlendiriyor ve bir mum aleviyle beraber orayı aydınlatıyor. Tanrı'ya olan bütün saygılarını, sevgilerini, arınmalarını ve yeni enerjilerini bu şekilde gösteriyorlar. Ya çok heyecanlıyım, aşırı etkilendim. Ben de dua ettim ve ilk defa alnıma hep şu kondurmak istediğim tozlardan kondurdum. Harika bir deneyimdi. Malezya'da, yani Kuala Lumpur'da gördüğümüz tek evsizler buradaydı. Bunun dışında da yok. Bunların da hepsi zaten galiba Çinli. Bu gördüğünüz yapı KL Tower, Menara Kuala Lumpur diye geçiyor. Buranın en ünlü simgelerinden biri ve Petronas'tan sonra en çok ziyaret edilen noktalardan. 421 metre yüksekliğinde dünyanın en yüksek iletişim kulelerinden biri. Tepe kısmında 360 derece dönen bir restoran var. En üstte cam zeminli Skydeck ve Skybox var. Şehri en net görebileceğimiz yerlerden biri. Ama ben dün söylemiştim, eğer bizim gibi bir rezidansta kalıyor ve her yeri görebiliyorsanız bunlara ekstra para vermeye kesinlikle gerek yok. Şimdi de Kuala Lumpur'un yeni sembolü Merdeka 118'in önünün arkalarında bir yerdeyiz. 678 metrelik yüksekliğiyle dünyanın en yüksek ikinci binası. İçinde lüks oteller, ofisler ve şehrin tamamını görebileceğiniz dev bir seyir terası bulunuyor. Malezya'nın modern yüzünü ve geleceğe olan bakışını simgeleyen en etkileyici yapı kesinlikle burası diyorlar, ama bu yapıları ne kadar sevdiğinizle alakalı. Arkadaşlar şimdi size Malezya'da hayat kurtaran bir şey göstereceğim. Soğuk içecekler, hazır sandviçler. Güzel bir ses. Kapı çalmadan giremeyiz. Dondurmalar, hepsi ucuz, hepsi pratik. Kahve yapabiliyorsunuz, noodle yapabiliyorsunuz. Suyu alıyorsun, noodle'ını alıyorsun. Sıcak su, Mikrodalgaya attık. gitti. Dondurmalar çok ucuz. ATM var içeride. İsterseniz içeride para çekebilirsiniz. Hello. Türkiye'de olmayan acayip atıştırmalar var. Yani sıcak mı bastı, soğuk mu bastı, gelip burada her türlü ihtiyacını giderebiliyorsun. Mesela su fiyatına bakalım. Dün biz bir tane suyu 2.80'e almıştık. Bak burada 3.30'a var. 1.5 litreliği. Daha ucuzunu göremedim. Bir de 7-Eleven'da en iyi şey bence şu. Türkiye'den geldiniz veya başka ülkelerden geldiniz. İnanılmaz çeşit vitaminler var. Sırt ağrısı çekiyorsunuz, yakılar var. Zencefil mükemmel. Şimdi size onları göstereceğim. Onlar için zaten ayrıyeten şöyle bir stand yapmışlar. Bu standta örneğin bu neymiş? Limonlu vitamin. Suya atılan vitaminler bizim kullandıklarımız. Bunların her çeşidi var. Örneğin zencefil var, portakal var. Aşağı doğru inersek işte grip gibi, nezle gibi, mide koruyucular var. Mide koruyucu. Çikolata çeşitleri mükemmel derecede. Ama sanki burada lokal olarak, yerli olarak Amart gittiğimiz yer Orası daha yerli. Ve ben oranın zincir olup olmadığından dün emin değildim, ama bugün şehri gezerken Emin oldum. çok farklı yerde gördüm. Oranın da fiyatları uygun. Bir de 7-Eleven zaten Tayland'da var, Bali'de yok. Norveç'te gitmiştik, hatırlıyor musun? Evet, o yani Oslo'da. dünyanın neredeyse her yerinde var ama Amart sadece Malezya'ya özel. Evet, sadece Malezya'da. Yes. Festival. Yes. Festival. Evet. İstiyor musun, alacak mısın? Tabii ki. Çek. But why you are keeping them over there? Ya. No? Is it only? Tek mi varmış? Anlamadım ne demek istediğimi ama alacaksın. Tamam. Ha, bu tekmiş zaten. Çekiyor musun? Benim sorduğum şey, neden dolabın altında tutuyorsunuz, rafta değildi? Pahalı çünkü. Pahalı mı? Evet. Yoksa Yasak mı? çakma mı? Yo, ben geçen dün gördüm bir yerde. Hayır, normalde 7-Eleven'larda satılıyor ama bu neden dolap altında içeride? Soralım. Sordum işte, anlamadı. İngilizcesi çok iyi değil. Doğa ve şehir iç içe resmen. Yani bir otobüs durağının arkası bizim AVM'lerdeki yapay çiçeklerle yapılan peyzajlar var ya, onun gerçekleriyle dolu. Hindistan cevizi ağaçları var.